Fibromiyalji derslerin 10.sındayız. Bu derste omurganın fibromiyalji ile ilişkisine bakacağız. Daha önce postüroloji derslerinde ve birçok yerde bu konudan bahsettim. Ancak yine de bir üstünde durmak lazım. Bir de bazı kafa karışıklığı olan bana gelen sorulardan bazı konuları daha aydınlatmak gerektiğine inanıyorum. Şimdi fibromiyalji hastalarında omurga ile ilgili problemler olmazsa olmaz. Hemen hepsinde boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı gündeme gelebiliyor. Bazılarında bel ve kalça ağrısı daha fazla olmakla birlikte bazılarında boyun ağrısı daha öne çıkabiliyor ama boyun ağrısı neredeyse hemen hepsinde olmazsa olmaz. Ve bu hastalara görüntülemeler de yapılıyor. Çekilmiş MR'larında boyun düzleşmesi ve fıtıklar çok fazla görülen bir şey ve baş ağrıları, dikkat konsantrasyonu, birazcık dengesizlik hali, boyun ağrıları, sırt ağrılarının boyun fıtığına bağlanabiliyor. Boyun düzleşmesinden olmuş diye düşünebiliyorlar. Peki boyun düzleşmesi niye oluyor? Şimdi bu konu üzerinde duracağız. Şimdi fibromiyajide postüral sendromu biliyoruz. Postüral sendrom neydi? Vücudun 3-4 santim kaymasıydı. Ve bu kayma bütün omurgada, spine'da özellikle kendini belirtiyor. Çünkü bizim ana eksenimiz omurgamız. İşte buradaki kayma, aksın bozulması, bel boyun fıtıklarına en önemli zemin hazırlayan neden. Artı bu bölge hastalarda ciddi spazmlar oluyor. Şimdi bu spazmlarda bu tonik ve fazik yani bizim beynimiz otonomik kaslarımızı kontrol ediyordu ama istemli kaslarımız da vardı. Onların akışındaki bozulmalar, tutulmalara, boyun tutulmalarına, bel tutulmalarına da neden olabiliyordu. Ama kas spazmlarındaki, omurgadaki sıkıntıların en önemli nedenlerinden birisi bozucu alanlar. Daha önceki derslerde bahsettik. Neydi bunlar? Vücudun herhangi bir yerindeki ameliyat izleri, geçirilmiş hastalıktan kalan olumsuz şeyler, dişlerimiz, boğazımız, başımıza gelen yani dış etkenle vücudumuzun bozulmuş yerleri ve olumsuz sinyal odağı oluşturuyordu bunlar ve sürekli oradaki hücrelerin bir anlamda zarlarında kalmış depolarize olumsuzluklar sürekli bir uyarı oluşturuyordu. Orada o anda artık boğazımızda bir iltihap olması veya sezaryen ameliyat yerimiz iyileşmiş olsa bile vücuda sinyal gönderiyordu. Çünkü vücut bir sistem. Vücut her türlü olayını beyne bilgi olarak büyük abi ana merkez orası ya beyne bilgi olarak göndermek ister. Bu bağlamda da bütün bilgilerin geçiş kapısı da bir anlamda bu tür bedenden geçiş kapısı omuriliktir. Omuriliğe gelir bütün veriler ve oradan beyine doğru gider. İşte omuriliğe bilgileri gönderirken orada bir kısmı tutuluyor veya oraya oluşan bombardıman o bölge kaslarında spazma neden oluyor. Şimdi bunu nasıl açıklayabilirim? Mesela hastalarıma da açıklamak zor oluyor bunu anlatmak ama deneyimleyince anlıyorlar. Mesela dişinde ciddi arka azı dişinde çürük var veya 20 yaş dişi var. Ben diyorum ki bu dişle ilgili tedaviyi yapmazsak, buradaki 20 yaşı aldırmazsak kürek kemiğin oradaki oyulur gibi olan ağrıda çözüm sağlayamayız. Ben oraya nöral terapi yaparım, iğne yaparım veya gidersiniz birilerine kuru iğne bir şeyler yaptırırsınız. O an rahatlarsınız. Tekrar geri gelir. Çünkü oraya gelen bir sürekli uyaran var. Oraya gelen sürekli uyaran oradaki hücrelerin, kasların işini iyi yapmasını engelleyip orada bir birikime, toksin birikimine ve orada kas liflerinin birbirine yapışıp sertleşmesine, o fibromiyajdaki ağrı noktalar deniliyor ya veya işte halk arasında bizim fibroz bantlar dediğimiz halk arasındaki kunuş denilen şeylere neden oluyor. Biliyorsunuz ben her şeyin nedenine yönelik bakıyorum. İşte oradaki bu problemin nedeninde dişler yatabiliyor. Boğaz özellikle bu bölge kaslara çok etkiler. Boynunuzun arkasında bir böyle hörgüç gibi bir şey vardır kadınlar. Onun nedeni rahimden geçirdiğiniz müdahalelerdir. Hatta ben rahim ve bölgesini düzeltirken oranın sinyallerini buradan kontrol ederim. Burası rahatladığında rahatlar. Erkeklerde de oluyor. Erkeklerde de karın içi problemlerin çok yansıması olabilir. Vücutta böyle bağlantılar var. Asıl kaynakları düzelttiğimizde omurilik rahatlar.
Yani ve omuriliğe gelen, omurilik çevresi kaslara gelen sinyalleri düzelteceğiz bir. İkincisi de bildiğimiz gibi postural sendromu düzelteceğiz. Postural sendromu düzeltirken eğer yukarı bölgede çok şikayetimiz varsa diş çene kompleksinden ayarlama yapıp buradan beyne giden verileri düzelteceğiz. Beyinden de resetleyeceğiz ve sistem rahatlayacak ve buradan giden sinyaller de ortadan kalkınca buradaki kaslarımız rahatlayacak. Beraberinde oradaki fibrosit hale gelmiş kasları da açmak gerekiyor. O bölgede de bir çalışma yapmak gerekiyor ama önce nedeni de düzeltmek gerekiyor. Hani ben hep hastalarıma bazen anlatırım, çok basit gibi oluyor ama şey gibi, yani ortalığı su basmış da ben suyu çok iyi kurutabilirim, atabilirim ama nerede boru patlamış orayı çözmezsem o suya yine olacak. Yani hep yinelerden koruyup uzun vadeli sağlık kavuşturmak amacımız. O anlamda böyle bağlantılar olduğunu bilmenizi isterim. Şeyi de ekleyelim, bel bölgesindeki problemlerde, bel ve kalça bölgesi problemlerde de posturoloji derslerinde ayakta anlatmıştım hasta okulunda. Aşağıdan gelen veri, ayaktan gelen veride sorun var. Ayaktan yere değme verisi ve bası verisi beyne gidiyor ama oradan bir kayma olunca hani bir şekilde biraz bu işlerden ilgilenen bir meslektaşım gördüğünde işte bir bacağın kısalmış gibi şeyler de söylenebiliyor. Evet, 3-4 santim kayınca bası da değişiyor. O yüzden de bele ve aşağıdan yukarıya doğru bir semptomlar, şikayetler daha ön plana çıkıyor. O şikayetler için de ayaktan gelen veriyi düzeltmek gerekiyor. Bunun için de uygun bir bu veriyi düzelten çipler var. Yani veri düzelten ayağın altına konulan şeyler var. Onlardan kullanmak gerekiyor. Yani bunlar için posturoloji yapmak gerekiyor. Boyun ve spine dediğimiz omurga ile boydan boya probleminiz varsa posturoloji mutlaka şart. Artı posturolojinin de yetmediği bir şey daha var. Aklıma şimdi geldi. Eğer popo üstü düştüyseniz, yani kayıp tam poponuzun üzerine kuyruk sokumu kemiğiniz kırılabilir, eğrilebilir. Bu tür bir düştüyseniz sistemde bir acayip bir değişim oluyor. O konuda da homeopatide Colin var. Colin benim İngiltere'deki hocalarımdan. Bizim Seyçi, benim de Türkiye Eğitim Koordinatörlüğünü yaptım. Okulun da çok değerli hocalarından. O New remedilerle de çok çalışıyor. Onun tamamen bu konuyla ilgili bir dersi de vardı ve net olarak söyler, özellikle bir Ayahuasca remedisi, bir sarmaşık, onu kullanmak oradaki bilgiyi, o kökten sarsılmayı düzeltmede çok etkili oluyor. Tabii ki ben hastalarımda yer açılmışken söyleyeyim. Hem posturoloji yapıyorum, hem omurgaya gelen bozucu alanları düzeltiyorum. Özellikle bu aşağıdan popo üstü düşerek bir öyküsü varsa onlarda artı homeopatik destekten de çok fazla faydalanıyorum. Bunları anlattım. Hepsine birden ulaşmak çok zor ama bazı şeyleri bilmek, yani benim boyun düzleşmem var ondan oluyor, fıtığım bundan oluyor diyerek, fıtığım bu ağrıyı yapıyor diyerek dolanmak, bazen de bütünü bildiğinizde sadece bir fıtık ameliyatla kurtulup bütün ağrılarınızın geçeceğini düşünebiliyorsunuz. Başvurduğunuz cerrah da alanından baktığı için oradaki fıtığı görüp ve bunun ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Burada yanlış bir şey yok. Burada sizin hayalleriniz ve ümitlerinizle yanlışlık olabiliyor. Beklentileriniz, eğer fibromiyajiniz varsa ve bütün şikayetleriniz varsa bir fıtık ameliyatı veya bir omurga ile ilgili yapılacak bir müdahale bütün beklentilerinizi karşılayıp sizin bütün duruşunuz ve hayata devamınız konusunda önemli olan omurganızda tümden sağlığa kavuşacağınız anlamına gelmiyor. Çok yönü var. O yüzden de bu dersi özellikle anlatmak istedim.